Sevgili dostlar merhaba. Bir yayınla yine birlikteyiz. Ümit ederim iyisinizdir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam verilerinden bahsedeceğiz. Ve bunun özellikle siyah Amerikalılar için ne anlama geldiğini analiz etmeye gayret edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik %4,2 ile tarihsel olarak düşük bir seviyede kalmaya devam ediyor. Gerçekten Amerika'da işsizlik son dönemde yapısal işsizliği saymazsak neredeyse işsizlik yok gibiydi. Trump'a kadar bu böyleydi. Trump'ın da ilk 6 ayında 7 ayında bunun olumlu etkilerinden Trump yararlandı. Ancak siyah Amerikalı çalışanlar adeta farklı bir dünyada yaşıyorlar. Siyah Amerikalılar arasında işsizlik Amerika ortalamasının neredeyse 2 misline çıktı. %7,2. Bakın bugün Amerika'da işsizlik %4,2, siyahlar arasında işsizlik %7,2. Bu oran Ekim 2021'den yani pandemi etkilerinden bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı siyah Amerikalılar için. İşin kötü tarafı siyahların istihdamındaki düşüş istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Trump'ın başkan olmasından bu yana buradaki kötüleşme artarak devam ediyor. Yani her geçen gün daha fazla siyah Amerikalı işsiz kalıyor. Üstelik kötüleşme hem eğitimli siyahlar arasında hem de eğitimsiz siyahlar arasında aynı şekilde artış devam ediyor. Üniversite eğitimi almış ve üniversite eğitimi almamış siyah işçiler arasında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik önemli ölçüde arttı. Yani sorun eğitim sorunundan çok siyah olmakla, derinizin rengiyle ilgili. Aslında tüm Amerika'da iş gücü piyasalarında aylardır süren bir yavaşlama var. Son rakamlar karanlık günlerin Amerikalı işçiler için yaklaştığının işareti kabul ediliyor. Fakat köklü ırksal eşitsizliklerin kurbanı olan siyah Amerikalıların bu yavaşlamadan daha ağır yaralı olarak çıkacağı anlaşılıyor. Siyahi işçilerin beyaz meslektaşlarına kıyasla düşük vasıflı ve kıdemsiz işlerde çalışma olasılığı her zaman yüksekti. Yani siyahlar 10 yıl önce de, 20 yıl önce de, 50 yıl önce de, 100 yıl önce de Amerika'da bir ayrımcılığa maruz kaldılar. Ne kadar eğitimli olursa olsun, ne kadar vasıflı olursa olsun siyah işçilere daha az para verildi ve yükselme ihtimalleri daha düşük oldu. Adamın ustabaşı olması lazım. Oraya beyaz varsa beyaz atandı. Siyah o noktalara gelemedi. Bir işletme, yani Amerika'da herhangi bir işletme sorunlar başladığında her zaman önce siyahları gözden çıkarır. Önce siyah işçilerini işten atar. Mecbur kalınırsa sıra beyaz işçilere de gelir. Bu da onları, yani siyah işçileri kronik olarak daha vasıfsız ve daha kıdemsiz bıraktı. Bu tür ayrımcılıklar siyah işçileri istihdam krizlerinde savunmasız hale getirdi. Bugün de olan budur. Bir kriz yaklaşıyor. Bu krizin hem işaretlerini orada görüyoruz hem de sonuçlarını. Yani bu yaklaşan krizden en büyük zararı siyah Amerikalı işçiler görüyor. Kimi analistlere göre tüm Amerikan ekonomisi Trump'ın ani, tahmin edilemez ve keskin iktisadi kararlarından büyük zarar görmeye başladı. Daha da büyük zararlar görecek. Siyah işçiler ise daha fazla zarar gördü, daha fazla zarar görecek. Ancak Trump'ın genel ekonomik kararlarından daha belirgin bir şekilde siyahları hedef aldığını da söyleyebiliriz. Trump siyahları hedef alıyor. Trump ve ekibi başta siyahlar olmak üzere Amerikan toplumundaki dezavantajlı gruplara istihdamda ve eğitimde öncelik verilmesini, belli kotalar ayrılmasını saçmalık olarak görüyor. Her haliyle beyaz üstünlükçü olduğunu belli eden Trump, göreve gelir gelmez devlet kurumlarındaki siyahilerin işlerine son verdi. Daha doğrusu federal iş gücünde radikal bir indirime gitti. İşçi sayısını, çalışan sayısını azalttı.
Siyahların en kolay iş bulduğu yerler federal kuruluşlar olduğundan özellikle eğitimli siyahlar Trump'ın bu politikasından çok sert bir şekilde etkilendiler. Siyahi üniversite mezunları arasında son zamanlarda görülen aşırı işsizlik artışında en büyük etkenin federal işten çıkarmalar olduğu söyleniyor. Bu kişilerin özel sektörde benzeri işleri bulması ise oldukça zor. İşten çıkarılan siyah çalışanlar arasında 40 yaş hatta 50 yaş üzeri birçok kişi var. Onlarca yıl aynı kurumda çalıştıktan sonra Trump'ın kovduğu bu insanların benzeri işlerde çalışması zor demiştik. Çünkü emek gücü isteyen mavi yakalı işlere bunların kayması yaşları nedeniyle mümkün değil. Bu insanların aldıkları eğitime göre özel sektörde benzeri işleri bulmaları da mümkün görünmüyor. İşten atılan bu insanların bir kısmı geçmiş birikimlerini kullanıyorlar veya ailelerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama geri kalanı için evsiz kalma, homeless olma riski bile var. Federal Reserve Başkanı yani Merkez Bankası, Amerika'nın Merkez Bankası Başkanı Powell geçtiğimiz günlerde istihdam piyasasında ciddi bir soğuma yani yavaşlama yaşandığını belirterek Eylül ayı için faiz indirim işareti vermişti. Faiz indirimini Donald Trump da çok istiyor. Çünkü gümrük vergileri artışından memur sayısını azaltmaya kadar neredeyse tüm politikaları ekonomi üzerinde ağır yük oluşturuyor Donald Trump'ın. O yüzden Trump diyor ki faizleri indir, ekonomi canlansın. Yani şunu diyemiyor tabii, ekonomiyi ben batırıyorum, bari sen faizleri indir de biraz canlanma olsun. Şu anda en büyük sorun belirsizlik. Trump ithalata savaş açarak güya yerli üretimi teşvik ettiğini düşünüyor. Ama ekonominin genel ayarlarını bozduğu için tüm veriler bozuluyor. Yani istihdamda da üretimde de çok ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. Trump'ın devraldığı ekonomide işsizlik tarihin en düşük seviyelerindeydi ve ekonomi çok canlıydı. Hatta Amerikan Merkez Bankası ekonominin aşırı ısındığını düşünerek yani faaliyetlerin zirve noktasına çıktığını düşünerek faiz artışlarına başlamıştı. Ama Trump'ın gelmesiyle birlikte ne üretici ne de tüketici önünü göremiyor. Trump'ın ani ve radikal kararları firmaları afallattı, şaşırttı. Trump'ın katı göçmen politikaları iş piyasalarında kaçak ve göçmen işçi sayısını azalttı. Normalde bu durum yerli Amerikan işçilerinin durumunu iyileştirmeliydi. Mesela maaşları artmalıydı, işsizlik azalmalıydı ama öyle olmadı. Belirsiz sularda yüzen ekonomide yatırımlar ertelendi ve ekonomi istihdam üretmede, istihdam yaratmada zorlanmaya başladı. Siyahlar için ise hikaye hep aynı. Tarihsel olarak iş gücü piyasasında ne zaman bir yavaşlama olsa ilk önce siyahlar işlerini kaybediyor, fakirleşiyor. Şimdi de öyle oluyor. Fakat geçmiş örneklerde eğitimli siyahlar devlet kurumlarındaki işlerini korurdu. Şimdi ise Trump'ın talimatıyla eğitimli siyahlar da kovuluyor, hedef alınıyor. Connecticut Üniversitesi ekonomisti Kenneth Koch bu diyor gelecekte neler olabileceğine dair bir haberci niteliğinde. Ama siyahlar için kötü haber bundan daha ağır olabilir. Çünkü Trump yönetimi üniversitelerin, liselerin siyahlar için kontenjan ayırmasını da yasakladı. Bunun anlamı gelecekte daha az eğitimli siyah olacak. Mesela Harvard Üniversitesi, Princeton veya diğer üniversiteler şöyle bir açıklama yaparlarsa, şöyle bir kural uygularlarsa bizdeki öğrenci kontenjanlarının %10'unu, %15'ini siyahlara ayırıyoruz derlerse veya sadece siyahlara da değil, toplumdaki diğer azınlık gruplarına ayırıyoruz derlerse Trump o üniversiteyi cezalandırıyor veya cezalandırma tehdidinde bulunuyor.
Trump diyor ki hiç kimseye kontenjan ayırmayacaksınız. Hiç kimseyi kollamayacaksınız. Herkes eşit şartlarda yarışsın. İyi ama adam eşit şartlarda yaşamıyor ki. Adam siyah olduğu için her yerde ayrımcılığa uğruyor. Trump'ın bu kararıyla siyahların en alt sınıfta kalma durumları kesinleşmiş oluyor. Yani zaten toplumun en alttakileri olan siyahların bir üst sınıfa geçmeleri imkansız hale geliyor. Trump bunu kasti yapıyor. Çünkü beyazların Amerikan toplumunda geriye itildiğine, siyahların, Hispaniklerin ve diğer azınlık grupların beyazların yerini almaya başladığına inanıyor Trump ve onu destekleyenler. Trump böyle düşünmekte kısmen haklı. Siyahlara tanınan istihdam ve eğitim kotaları siyahların toplumdaki yerini iyileştirmeye başlamıştı. Örneğin 2023 yılında siyah işçiler arasında görülen işsizlik oranı %4,8'e kadar düşmüştü. Bu rakam Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın 1972'den yani bu tür rakamları, verileri takip etmeye başlamasından bu yana ölçtüğü en düşük seviyeydi. 2023 yılında siyah ve beyaz işsizlik oranları arasındaki fark rekor seviyede daralmıştı ve en dar noktaya gelmişti. Üstelik siyah işçiler geçmişe kıyasla artık çok daha yüksek ücretler alabiliyorlardı. Başka bir deyişle Trump başkan olduğunda Amerikalı siyahi çalışanların istihdam oranı zirve noktasındaydı ve beyazlar ile aralarındaki fark pek çok alanda en dar, en küçük seviyesine gelmişti. Siyahların durumunun düzelmesinde kotaların ve siyahlara dönük pozitif ayrımcı politikaların büyük etkisi oldu. Ama asıl etken Trump'a kadar Amerikan ekonomisindeki hızlı büyümeydi. İş gücü açığı yaşayan Amerikalı işletmeler bu açığı yasal ve kaçak göçmenlerle dahi dolduramadılar. Ve siyahi Amerikalılar her düzeyde bol iş bulabildiler. 2020 yılında George Floyd olayı meydana geldi biliyorsunuz. Black Lives Matter hareketi o zamanlar kasıp kavurdu Amerika'yı. İşte o günlerde siyahilere dönük bir sempati de oluştu ve siyahi çalışanların iş bulma şansları da o günlerde bir miktar artmıştı. Trump'ın başkan olması ise siyahlar için tam bir kabus oldu, kötü haber oldu. Trump geldiğinden beri kamudan işçi atıyor, çalışan çıkarıyor. Trump yönetimi bu yılın Aralık sonuna kadar, yani bu yılın sonuna kadar federal işlerde 300 bin kişilik bir azaltmaya gideceklerini açıkladı. Yüz binlerce insanı daha işten atacaklar. Bunların büyük kısmı siyah çalışanlar olacak. Çünkü federal işlerde siyahlar normal nüfuslarının üzerinde temsil ediliyorlar. Tüm federal çalışanların yaklaşık %20'si siyahi. Sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili bazı kurumlarda bu oran %30'lara kadar çıkabiliyor. Georgia eyaletinde ise siyahi çalışanların federal işlerdeki oranı %44'e yaklaşıyor. Louisiana, Mississippi ve Tennessee'de federal işlerde çalışan siyah oranı %35 ve üzerinde. İşten atılacak siyah çalışanların önemli bir kısmı üniversite ve yüksek lisans mezunu siyahlar olacak ve bazılarının ödemeleri gereken eğitim borçları da var. Ve bu borçlar bazı kişilerde 100 bin, 150 bin dolar gibi rakamları buluyor. Yani bu insanlar işten atıldıklarında aynı zamanda 100 bin, 200 bin dolar gibi borçla da baş başa kalacaklar. Bu sürecin vuracağı en savunmasız grup ise siyah kadın çalışanlar olacak. Genelde işten önce onlar atılıyorlar. Çünkü iki olumsuz özelliği birden üzerlerinde taşıyorlar. Hem siyahlar hem de kadınlar. Siyah kadınların mühim kısmı single parent, yani çocuklarına tek başlarına bakan bekar kadınlar veya terk edilmiş kadınlar. Son verilere göre 2025 yılının ikinci çeyreğinde tüm Amerika'da 300 bine yakın siyahi kadın kapı önüne konulmuş, yani işten çıkarılmış. Trump
sadece federal kurumlardan işçi atmakla kalmıyor. Aynı zamanda kamuya iş yapan müteahhitlerden, firmalardan da benzeri bir tutum izlemelerini istiyor. Eğer devletle çalışan şirketler işe alımlarında siyahlara ve benzeri gruplara öncelik tanıyorlarsa Trump onları cezalandıracağını söylüyor. Bu korkuyla pek çok özel firma bünyesindeki siyah işçileri, Hispanikleri ve benzeri gruplar ama en çok siyahları işten çıkarıyor. Önceki yönetimlerde bir firma eğer daha fazla siyah, azınlık veya fakir insanlardan insanları şirketine alırsa teşvik edilirdi, desteklenirdi. Trump'ta ise bu tam tersine dönmüş durumda. Donald Trump seçimlerde aslında siyahlara çok fazla vaatte bulunmuştu. Demişti ki Abraham Lincoln'den beri siyah Amerikalılar için en iyi başkan benim. Beni başkan seçin, ne kadar iyi olduğumu, size ne kadar destek vereceğimi görün demişti Trump. O zaman siyahlara daha fazla iş ve daha düşük bir enflasyon vaat etmişti Trump. Sadece 8 ayda tam tersini yaptı. Irkçılık nedeniyle orta sınıf yolları büyük oranda kapalı olan siyahları federal işlerden de atarak onların sınıf atlama hayallerini tamamen sona erdirdi. Daha önemlisi ırkçı esinlemelerle dolu zehirli bir dil kullanarak Amerika'da siyahlara dönük ayrımcılığa siyasi bir zemin hazırladı Trump. Trump bunları neden yapıyor? Neden yapıyor? Yani düşünceleri açıkçası beyaz üstünlükçü, hani ırkçı demeye dilim varmıyor ama Trump'ın hareketinin içerisinde beyaz ırkçı harekete yakın insanlar da var. Aşırı dinci insanlar da var. Aşırı ırkçı insanlar da var. Her şeyin aşırısından insanlar var. Trump'ın kendisi de bu meseleye böyle yaklaşıyor. Ama beni asıl ilgilendiren nokta Trump'ı birileri özellikle bu yönde teşvik ediyorlar. Amerika'nın eski sahipleri, yani geleneksel olarak Amerika'da güçlü olan kişiler, bunların bir kısmı beyaz ama bir kısmı da başka bir grup, bunlar Trump'ı özellikle itiyorlar. Bunu yapması için itiyorlar. Amerika'yı temizlemesini, tırnak içinde söylüyorum, temizlemesini istiyorlar. Neden temizleyecekler? Son dönemde hem siyahlar arasında hem Hispanikler arasında hem de Müslüman göçmenler ve diğer ülkelerden gelen, özellikle Katolik yerlerden gelen göçmenler arasında eğitimli insan sayısında ciddi bir artış var. Bu insanlar kongrede eski, hani establishment dediğimiz Amerika'yı asıl yöneten o güçlü, kudretli grupların karşısına çıkıyor. Mesela Gazze politikasında, İsrail politikasında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Artık Amerika'yı o idare eden o güçler, hani ipleri oynatan güçler Amerikan toplumunu yönetmekte zorlanıyorlar. Trump'tan yapması istenen deli dolu, çılgın, artık ne derseniz deyin, bu politikalarla Amerika'yı temizlemesi, Amerika'ya göçü azaltması ve göçün şeklini değiştirmesi, Amerika'da siyahların baskılanması, Amerika'da Müslümanların baskılanması, Amerika'da muhalif Hispanik ve Katolik grupların baskılanması, terbiye edilmesi ve Amerika'ya eski güçlerin farklı araçlarla da olsa da yeniden hakim olması. Yani görünen bir şey var, bir de arkada oynanan başka planlar var. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dünya kaynıyor. Afganistan, Endonezya, Orta Doğu, Ukrayna savaşı, Çin'deki işte biliyorsunuz Kuzey Kore, Rusya ve diğer ülkelerin buluşması, konuşacak çok şey var. Diyebilirsiniz ki Sedat bugün neden bundan bahsetti? Bu konuda önemli. Ben siyasetten daha fazla ekonomiyi ve toplumsal değişimleri önemsiyorum ve Amerika'nın tabanı şu anda kayıyor. Bu bahsettiğim şeyler o kaymanın önemli işaretlerini içeriyor ve Amerika'nın tabanındaki kaymalar siyasetini de etkileyecek. Amerikan siyaseti bütün dünya siyasetini etkileyecek. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.